Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda size oldukça kadim bir geçmişi olan dövmelerden bahsedeceğim. İyi seyirler. Dövmeyi anlatmadan önce anlatmamın daha doğru olacağı bir şey var ki o da bir anlam aracı olan bedenimiz. Beden yalnızca onu oluşturan parçaların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir bütün değildir. Beden bundan çok daha fazlasına işaret eder. Zira beden imajını meydana getiren, bedene ait bütün parçalara yüklenen anlamlar ve düşünceler söz konusudur. Söz konusu bu beden imajı, kültürden kültüre farklılaşabildiği gibi, aynı kültür içinde yer alan farklı alt kültürlerde ve toplumsal statülerde de değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla beden, biyolojik bir mekanizma olmasının yanı sıra aslında hem toplumsal hem de bireyin bir anlam dünyasına işaret eder. Anthony Synat'a göre bedenimiz ve beden parçalarımız bedenin nitelikleri, işlevleri, durumu ve duyular, kamusal ve özel, pozitif ve negatif, politik ve ekonomik, cinsel, ahlaki ve çoğu zaman tartışmalı kültürel sembolizmle yüklenmiştir. Uzunluk ve ağırlık, yeme ve içme, sevişme, bedensel duruş ve beden dili, hatta çeşitli hastalıklar, örneğin AIDS gibi basit bir biçimde fiziksel fenomenler değildir. Bunlar ayrıca toplumsaldır. Tarihsel süreç içerisinde beden birbirinden çok farklı yaklaşımların odağı oldu. Örneğin belirli bir dönem bedenin gizli ve büyülü güçlerin etkisi altında olduğu ve hatta hastalıklara da bir takım karanlık güçlerin neden olduğu düşünülüyordu. Daha sonraları beden, kurulu bir saatin iç mekanizması gibi mekanik bir anlayışla ele alındı. Dini inanışlar ekseninde Tanrı'ya giden yolda harcanması gereken bir elbise olarak görüldü. Fakat tarih boyunca beden her zaman merkezi bir öneme sahipti. Tanrı'ya yaklaşmanın aracısı olan beden, bugün de kurumsal müdahalenin merkezindedir ancak amaç bedeni yok etmek değil, bilakis onu korumak, bakımını sağlamak, sağlıklı ve güzel kılmaya yöneliktir. Maddi dünyadan kopuşu sağlamak amacıyla yok edilmeye çalışılan ya da gözden kaçırılan geçmiş dönemlerdeki beden algısı, bugün tam da maddi olanın merkezine yerleştirilmiştir. 1980'den önceki yıllarda bedene yönelik bilimsel çalışmalar hem marjinalleştiriliyor hem de bu çalışmalar çok fazla bilinmiyordu. 1980'lerle birlikte beden ve beden pratiğine yönelik ilgi, antropoloji, sosyoloji ve sanat tarihi disiplinlerinden gelen katkılarla yoğun bir şekilde artmaya başladı ve vücut temizliği, dans etme, egzersiz yapma, dövme ya da piercing yaptırma, jest ve mimikler gibi bedensel pratikler araştırmalara konu oldu. Bedene yönelik uygulamaların geçmiş toplumlardaki amaçlarıyla günümüz endüstriyel toplumsal yapı içerisindeki amaçları arasında bir takım farklar vardır. Ancak beden hangi toplumsal formasyon içinde olursa olsun toplum ve birey arasındaki önemli bir araçtır. Örneğin dövme yaptırmak bir din ya da tabakalaşma sisteminin gerektirdiği bir durumdan ziyade modanın parçası haline gelmiştir ancak bununla birlikte dövme hala kentsel bir tırnak içinde kabileye yönelik sosyal bir üyeliğin işaretidir. Buna ek olarak bir zorunluluktan ileri gelmemekle birlikte dövme bugün hala bir inancın ifadesi ve toplumsal statünün de sembolik bir göstergesi olabiliyor. Dövmenin tarihine şöyle bir uzandığımızda genel olarak beden sanatının izini sürmek bizi oldukça eskilere götürüyor. Güney Amerika, Japonya ve Mısır'ın içinde olduğu çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen kazılarda elde edilen arkeolojik veriler bize gösteriyor ki, dövmenin ve beden boyama pratiğinin tahmin edilenden çok daha uzun bir tarihi var. Modern dövmenin ortaya çıkış tarihi, Batı'nın 17. ve 18. yüzyılda Pasifik adalarına yönelik keşif, sömürge ve misyonerlik amacı taşıyan seferlerine dayanıyor. Özellikle Kaptan James Cook ve diğer Avrupalı kaşiflerin Polinezya'ya olan seyahatleri ve bu seyahatlere ait olan notlar, dövmenin batıya tanıtılmasında oldukça etkili oldu. Tutulan bu notların da ötesinde, karşılaşılan bu ilkel kabilelere mürettebatın kendine dövme yaptırması, dövmenin Avrupa'ya taşınmasında kritik bir öneme sahipti. Avrupa'nın eski uygarlıklarında dövme çok fazla bilinmiyordu ve bununla birlikte Orta Çağlarda da seyrek olarak pratik ediliyordu. Ancak Afrika, Amerika ve Polinezya'ya yapılan keşiflerden sonra dövme ve dövme yapımı Avrupa'da da tanındı. Dövmenin sembolik dili ve işaretler dünyası Avrupa'nın dövme ile tanıştığı andan itibaren kendini göstermeye başladı. Dövme, insanlığın var olduğu günden beri Mezopotamya, Mısır, Kuzey ve Orta Avrupa, Amerika, Yunanistan, Anadolu, Asya, Okyanusya ve Japonya dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafına yayılmış tüm kültürlerde kendini çeşitli şekil ve motiflerle yüzyıllarca sürdüren bir gelenek olmuştur.
Dövme M.Ö. 1400 yıllarında Tevrat'ta, Roma ve Yunan dönemi bilginleri ve tarihçilerince günümüze kadar gelmiş olan el yazmalarında görülmüştür. Yazı öncesi dövme ile ilgili kalıntılarsa arkeolojik kazılarda bulunmuş resim ve heykellerdir. Dövme teknolojisinde kullanılan çeşitli araç ve gereçler ve özellikle mumyalama günümüze kadar kendini koruyabilmeyi başarmış dövmeli insan bedenlerinde varlığını muhafaza etmiştir. Mürekkep enjekte etmek anlamına gelen irezumi, kadim bir Japon geleneksel dövme stilidir ve tarihinin İsa'dan önce 10 binlere dayandığı düşünülüyor. Orta Doğu'dan bir şekilde Hindistan, Çin ve Japonya kanallarını kullanarak Pasifik adalarına yayılmıştır. Bu yayılımın nasıl gerçekleştiği ile ilgili olarak çeşitli teoriler mevcut. Ancak şu su götürmez bir gerçektir ki dövme Aztek, İnka ve Maya kültürlerinde çok önemli bir yere sahipti. Bütün bu bilgiler ışığında kısaca ifade etmek gerekirse dövme, Polinezya'dan Kaptan Cook ve gemi mürettebatının yerli halkla olan etkileşimleri kanalıyla Avrupa topraklarına girdi. Hatta bedenin üzerine boyalar aracılığıyla kalıcı olarak bir takım sembollerin, yazıların ya da çizgilerin işlenmesi pratiğinin İngilizce dilindeki kavramsallaştırılması olan tattoo kelimesinin kökeni de Polinezya'nın yerli halklarına dayanıyor. Söz konusu bedensel pratik Polinezya'da tattoo olarak adlandırılmış ve toplumsal katman, dinsel inanış, cinsiyetlerle ilintili sosyokültürel amaç yüklenmiştir. Dolayısıyla dövme, bugün de bu özelliğini koruyan birey ve toplum arasındaki kalıcı toplumsal ilişkileri gösteriyor. Örneğin toplumun üst katmanlarına konumlanmış olan şefler ve rahipler en güzel dövmelere sahip olan toplumsal bir grubu oluşturuyorlardı. Dövme, dekoratif ve estetik bağlamına ek olarak ilkel toplumlarda yaygın olarak bireyin statüsünün ve sosyal kimliğinin bir göstergesi olarak kullanılıyordu. Acı veren bir uygulama süreci olan dövmenin bedene işlenmesi, bireyin yetişkinliğe geçişinin bir ritüeli olmasının yanı sıra aynı zamanda da bir cesaret göstergesiydi. Polinezya'da bulunan Samoa'da erkeklerin uyluklarını, kalçalarını ve göğüs kafeslerinin altını acılı bir işlemle ayrıntılı dövmelerle kapladıklarını, bu dövmeleri yaşlıların otoritelerine sunduklarını ve bunların söz konusu erkeğe kahraman statüsü kazandırdığına işaret ediyor. Bununla birlikte dövmeye dinsel ve büyüsel bir anlam da yüklemek, dövmenin bireyi yaşam sonrasında koruduğuna, iyi şans getirdiğine, doğurganlık kazandırdığına, kazalardan ve nazardan koruduğuna, gençlik sağladığına ve sağlık getirdiğine inanılıyordu. Dövmenin ilkel kabilelerin kültürel dokuları içinden Avrupa'ya, ardından da hızla dünyanın hemen her yerine yayılmasının oldukça uzun ve karmaşık bir tarihi vardır. Dövmeye ilişkin en eski bulgular Mısır'dan geliyor. Buna göre bulunan bazı mumya kalıntılarının üzerinde ahşap bir çubuğa eklemlenmiş bir ya da daha fazla balık kılçığı olduğu düşünülen bir delme aracıyla siyah ya da siyaha yakın mavi gibi koyu renklerin uygulandığına ilişkin izlere rastlanmış. Geleneksel eski uygulamalarda dövme yapımı ile ilgili olarak dikme ve delme olmak üzere iki teknik ileri sürülüyor. Dikme tekniği, çizgiler oluşturmak için kullanılan 40 dikişe kadar ulaşan bir tekniktir. İsle karartılmış bir ipliğin iğneye geçirilmesi ve daha sonra aynı dikiş yapar gibi ipliğin deri altından geçerken baş parmakla üzerine baskı uygulayarak boyanın sürtünerek deri altına işlenmesiyle gerçekleştiriliyordu. İkinci teknik ise Antik Mısırlıların benimsediği çizgi, nokta ve şekiller oluşturmak için kullanılan delme tekniğiydi. Söz konusu teknik, ucu sivri bir cismin boyaya bandırılması ve derinin delinmesi ya da derinin ilk başta delinmesi ve sonra deliklere boya sürülmesi yoluyla uygulanıyordu. Bu dövmelerin genel olarak bir geçiş ritüeli, hastalıklardan ve kötülükten korunma, sanatsal ve dinsel bir amaç için yapıldığına yönelik bulgular söz konusu. Deri üzerine işlenen bu tanrısal imajlar genellikle kadınların bedenleri üzerinde bulunuyor ve koruyucu bir işlevi yerine getiriyordu. Örneğin bütün iyiliklerin savunucusu ve kötülüklerin savaşçısı, evlerin, yeni doğmuş bebeklerin ve annelerin koruyucusu olarak anılan Bes tanrısının doğum sırasında anneyi ve bebeği etkileyebilecek tehlikeli durumları engellediğine inanılıyordu ve bu nedenle kadınlar söz konusu tanrıyı bedenlerine dövme yaptırıyordu. Farklı coğrafyalarda yaşayan farklı kültürlere sahip topluluklarda bilinen en eski dövmeler mumyalar aracılığıyla elde edilmiştir. 19 Eylül 1991 tarihinde yaklaşık 5300 yaşındaki buz adam, diğer adıyla Ötzi, Avusturya-İtalya sınırındaki Ötztal tepelerinde bulundu. Ölmeden önce vücudunda 61 adet dövme taşıdığı belirlendi. Ayrıca Mısır mumyalarının vücutlarında çeşitli dövmeler vardır.
4000 yıl önce Mısır'da yaşamış Amont isimli bir kadın rahibin elindeki dövmeler gibi. Susa bölgesinde bulunan Hammurabi yasalarını içeren taş tablet, dövme konusunda bilinen en eski belgedir. Hammurabi kanunlarının maddelerinden birinde bir kimse kölenin vücuduna sahibinin ve efendisinin izni olmadan satılmasını engelleyecek şekilde dövme yaparsa, dövme yaptıran kişinin parmakları kesilmelidir yazıyor. Ayrıca 227. maddeye göre eğer bir damgacı aldanır ve başkasına ait olan bir kölenin vücuduna affedilmez ve satılmasına engel olacak bir işaret damgalarsa, bilerek damgalamadığına dair yemin etmeli ve aldatan kişiye mahsus olan ceza onun hakkında uygulanmamalı der. Dövmenin tarihsel gelişimine bir tablo şeklinde bakacak olursak, gelişimini taş devrine kadar uzatabiliyoruz. 2,6 milyon yıl öncesinden kalma dövme ile ilgili kil ve kırmızı topraktan yapılmış boya kutularına kadar. Dövmenin toplumsal yeri ve kullanımı tarihsel süreç içerisinde sürekli olarak değişti ve farklılaştı. Eski Mısır'a ait bulguların çoğunlukla kadınların dövmeli olduklarını ortaya koyuyor. İlerleyen dönemlerde ve farklı bölgelerde hem kadınların hem de erkeklerin dövme yaptırdıklarına ilişkin bilgiler söz konusu olsa da genel olarak dövmenin kadınsı güzelliğin geliştirilmesinde kullanılan bir beden pratiği olduğu görülüyor. Bu da sembolik bir anlam üretme pratiği olarak dövmelerin kullanımının birçok değişkene bağlı olduğu gibi toplumsal cinsiyete göre de farklılaşabildiğini gösteriyor bize. Antik döneme ait bazı metinlerde damgalama ile ilgili anlatımlara rastlanmıştır. Her ne kadar açık bir biçimde dövmeden söz edilmese de söz konusu metinlerde damgalama pratiğinin yapılışına ilişkin tarifler bugün bilinen dövme pratiğiyle oldukça örtüşüyor. Öte yandan dövme, Mısırlılar ve Suriyeliler gibi Doğu uluslarıyla bağlantılı olarak dinsel ifadeye ilişkin bir uygulamaydı. Bugün bu amaçların yanında belki de en yaygın ve dolayısıyla en önemlisi olarak dövme, suç işleyen kölelerin cezalandırılmasına hizmet eden bir pratikti ve İran'dan Yunanlılara geldiği ileri sürülüyor. Cezalandırma amaçlı yapılan bu dövmeler genel olarak bedenin etkileşime en fazla açık bölgesi olan yüze ve alın kısmına uygulanıyordu. Antik dönemin daha sonraki dönemlerinde dövme sadece suçlular için değil, bununla birlikte askerler ve ordu çalışanları için de pratik ediliyordu. Dövmenin Yunanlılara İran'dan gelişiyle ilgili bir öykü var. Bu öykü hem dövmenin bir kültürden diğerine olan geçişini hem de dövmelerin ne kadar geniş bir anlam ve amaç yelpazesine sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Hikaye şöyle. Miletos hükümdarı İonyalı Histiaios, İran kralı Darius tarafından tutsak edilmiştir. Histiaios, damadını ayaklanma çıkarmaya teşvik etmek için gizlice en güvendiği kölesinin kafasını tıraş etmiş ve kafasını iğne ve mürekkeple delmiş. Histiaios'tan Aristogoras'a İonya'yı ayaklanmaya teşvik et mesajı yazılmıştır. Birkaç hafta içinde kölenin saçları dövmenin üzerine uzamış ve Histiaios canlı mektubunu göndermiştir. Hedefine vardığında köle tıraş olmuş. Aristogoras adamın kafasına yazılmış olan talimatı okumuş ve Yunanlıların İran istilasını sonlandıracak çılgın bir ayaklanma başlatmış. Yunanlılar dövmeyi birincil olarak bir cezalandırma yöntemi olarak kullanıyordu ve bunu İranlılardan öğrenmişlerdi. Yunanlılarda ve Romalılarda bazen dağlama, bazen de dövme ile suçlunun yüzüne işlediği suçun işaretlenmesi söz konusuydu. Antik dönemde yapılan savaşlarda esir alınanların alnına esir alan tarafın sembolü mürekkeple kalıcı bir biçimde deri altına işleniyordu. Örneğin Atinalılar savaş tutsaklarının alnına Atina'nın simgesi olan baykuş dövmesini yapıyorlardı. Bununla birlikte bugün bilinen dövmelerden farklı olarak Romalı kölelerin kaşüstü bölgelerine "Beni durdurun, ben bir kaçağım" yazısı dağlanıyordu. Bundan hareketle dövmelerin kontrol amaçlı da kullanıldığını söyleyebiliriz. Dövmenin önemi bir oranda kontrol, cezalandırma ve düşmanı işaretleme amacıyla kullanılması, dövmeye yönelik olumsuz bir bakış açısını ortaya koyuyordu. Dolayısıyla dövme sahibi olmak ve bireyin toplumsal olarak değersizleştirilmesi arasında yakın bir ilişki söz konusuydu. Dövme pratiği, uygulandığı döneme ve bedene atfedilen değere bağlı olarak farklılık gösterebiliyordu. Örneğin Romalılarda 9. yüzyıla kadar suçlu bireyler dövme ile cezalandırılırken yüzlerinden ziyade elleri kullanılıyordu. Bunun nedeni yüzün kutsallaştırılması ve bunun sonucunda bu bölgenin mümkün olduğunca az oranda bozulmasına yol açılması gerektiğine yönelik inançtı. Dövmeye ilişkin ilk tarihsel bulgulardan itibaren şu görülüyor ki dövme tarihsel süreç içinde kullanım amaçları, yaygınlığı, atfedilen değer bağlamında sürekli olarak evrim geçiren
dinamik bir kültürel uygulama olmuştur. Dövme, Antik Yunan ve Roma'nın toplumsal formasyonu içinde, tırnak içinde değersizlik ekseninde değerlendirilirken, aynı dönemde kişinin kendi bedenini kalıcı bir biçimde mürekkeple boyalamasının onaylandığı ve hatta teşvik edildiği toplumlar da olmuştur. Örneğin Trakya'da sade bir deri kimliksizliğe işaret ediyor ve dövmeli erkek ve kadınlar çok daha fazla beğeniliyordu. İskitler, bozguna uğrattıkları Trakyalıların bedenleri üzerine kendi sembollerini işlemişler ancak Trakyalı kadınlar bu şiddet ve utanç damgalarının izlerini silmek ve onları dönüştürmek için bedenlerinin geri kalanını başka dövmelerle süslemişlerdi. Yunanlılara ve Mısırlılara ait vazoların üzerine işlenen motifler gösteriyor ki bedenin süslenmesine yönelik dövme, Yunanlılardaki dövmenin alçaltıcı anlamına güzellik ve estetik anlayışını da ekliyordu. Söz konusu vazoların üzerindeki kadın ve erkek figürlerinde hayvan ve geometrik motifleri içeren, özellikle kas dokusunu ve atletik vücudu vurgulayan dövmelere rastlanmıştır. Bugün bunlarla birlikte dövmenin Türklerde de uygulama alanı bulmuş olan bir beden pratiği olduğu ve söz konusu pratiğin uzun bir geçmişe sahip olduğu görülüyor. Türk mezarlarında görülen bir takım çizimler ve bazı cesetler üzerinde rastlanan motiflerle birlikte Hunlar, Kırgızlar ve Kazaklarda da asaleti ve cesareti simgeleyen bir beden uygulaması olduğu ileri sürülüyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de dövmenin 17. yüzyıldan itibaren denizciler arasında yaygınlaştığını, bunda Cezayirli gemicilerle olan etkileşimlerin büyük etkisi olduğunu ve söz konusu dönemde Yeniçeriler arasında yaygınlık kazanan dövmenin Yeniçerilerin bağlı bulundukları bölüğü simgelemek üzere kullanıldığı biliniyor. Eski çağlarda yaşayan insan toplulukları bir nesnenin veya canlının kendilerine ait olduğunu belirtmek için çeşitli işaretler kullanmışlardır. Bu işareti basmaya yarayan araca damga, diğer adıyla tamga deniyordu. Damga bir işaretin bir soya, bir boya veya bir kişiye ait olduğunu anlamak için çeşitli şekillerde ifade edilmesiydi. Bu şekiller yontarak, kazıyarak, keserek, boyayarak, yakarak veya döverek yapılıyordu. Anadolu kültüründe damga geniş bir coğrafyada kullanılmıştır. Eski çağlardan günümüze damga, Türk kültüründe var olmuş pratiklerdendir. Damga, Türk topluluklarında tamga ya da damga olarak adlandırılır. Türk boylarının ve bu boylar içinde yer alan oymakların damgaları ile ilgili birer işaret veya simge albümü olup her biri ayrı bir özellik ve anlam taşıyordu. Türkler damgayı hayvan, eşya ve bayrak üzerine uygulamışlardı. Türk oymaklarında elle yapılan motif anlamına gelen tamga ve damga olarak ifade edilen kelimeler günümüzde şahıs imzası ve mührü anlamında kullanılıyor. Sembollere verilen kutsallık, sosyal yapıda meydana gelen bireyselliğin toplumsal dönüşümüyle birlikte ortak bir değişim sürecinden geçer. İşte bu noktada totemizm ve animizmin anlamlandırdığı süs ve zinetlerin, yüzde ve bedende keskin bir aletle yapılan dövmelerin belki totemik bir takım işaretleri temsil ettiği düşünülebilir. Klanlarla kabileleri birbirlerinden ayırmaya yarayan bu tarz ögeleri hepsinden ziyade dini bir takım muskalar olarak kabul etmek gerekiyor. Totemi gösteren şekil çoğu zaman dövme biçiminde beden üzerine basıldığı gibi yaşayan bir kimsenin klanının toplantısından önce bunun bedene ya da cesedin gömülmesinden önce ölünün bedeni üzerine de resmedildiği olurdu. Geleneksel dövme uygulamalarını tanımlamada öne çıkan ana fikir, toplumların yaşama dair ürettiklerinin somut bir işaretle dışa vurumu olmasıdır. İnsanoğlunun dünyadaki yolculuğu başladığından beri hep doğayı izlemiş ve taklit etmiştir. İnsan tüm bu gayretlerini gerçekleştirirken vücuduna işlediği motifleri de doğadan almış, kendisinin de doğanın sıradan bir unsuru olduğuna vurgu yapmıştır. Pek çok farklı medeniyetten günümüze miras kalan dövme kültürü, içinde bulundurduğu imgelerle araştıranları gizemli bir dünyaya davet eder. Günümüzde bir beden süsleme sanatı olan dövme, bir toplumun normlarını, hayatın işleyişini ve davranış kalıplarını aktaran pitograflardır. Tarihin çok eski zamanlarından beri kullanılan dövmeler, toplumların algısına ve dönemin zihniyetine göre çeşitli sebeplerle vücutlara işlenmiştir. Her kültürde yapılma sebepleri aynı olmadığı gibi, dövmeli insanların sosyal yaşamındaki yeri de aynı değildi. Bazı kültürlerde soyluluğun nişanesi olan dövmeler, bazı toplumlarda aşağılamanın ifadesiydi. Tarihsel süreçte dövme, kimi zaman dinsel koruyucu bir tılsım, kimi zaman mahkum ve suçluların utanç lekesi, kimi zaman üst mertebenin soyluluk nişanesi,
kimi zaman bir kabilenin totemi, kimi zaman savaş kahramanlarının onur simgesi, kimi zaman maceraperest çapkın denizcilerin bölge hatıraları, kimi zaman sirklerde sergilenen bir merak unsuru olarak görülmüştür. Tarihi süreç içerisinde kadınlarda dövme soyluluğu ve güzelliği sembolize ederken erkeklerde güç ve iktidarla bağdaştırılmıştır. 21. yüzyıl günümüz çağdaş toplumundaysa dövme cinsiyet fark etmeksizin güzellikle ilişkilendirilir ve çoğunlukla vücut süsü olarak kullanılır. Bütün bu tarihsel süreç göz önünde tutulduğunda, geçmişte dövmenin toplumsal ve kültürel anlamının görece daha fazla kolektif olduğu ve bir zorunluluk teşkil ettiği, bugünse bütün bunların yerini bireysel kimliklere ilişkin yine bireysel anlamlara bıraktığı ifade edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, birinin yerini diğerinin almasından çok, tarihsel süreç içerisinde ilişkilendirilen ya da atfedilen anlamlarının, göreli ağırlıklarının ve önemlerinin yer değiştirmesi olduğudur. Semboller önemlidir ve tarih boyunca da önemli olmuşlardır. Onları önemli kılan onlara yüklediğimiz anlamlardır. Kanalımın logosunda da var olan bu sembol, yani yaşam çiçeği sembolü, benim için ölene kadar vücudumda taşıyabileceğim değerde sembolik bir anlama sahip. Bu yüzden bu sembolün ilk dövmemin içerisinde mutlaka yer alması gerekiyordu. İlk dövmemin mimarı Onur Biçer'e de buradan tekrardan teşekkür ederim. Kendisi oldukça yetenekli bir dövme sanatçısı. Siz de dövme yaptırmayı düşünüyorsanız gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim birisi. Kendisinin YouTube ve Instagram bağlantılarında açıklamalar bölümüne ekledim. Yanına giderseniz bir selamımı iletirsiniz. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.